Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir Ramazan pidesi tarifi paylaştım. Deneyen herkes %100 sonuç alacaktır. Tarifime ve tekniğime çok güveniyorum. Çok iddialı bir tarifim vardır. Hiç düşünmeden bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle ön maya hazırlamam gerekiyor. Bunun için yarım su bardağı tam buğday unu ve yarım su bardağı buz gibi soğuk suyu güzelce karıştırdım. Su lütfen çok soğuk olması gerekiyor. Hatta buzluktan çıkarttığınız suyu da oradan kullanabilirsiniz. Un ve suyu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yaş maya ilavesi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir çay kaşığının ucu kadar yaş maya kullandım ve hepsini tekrardan güzelce karıştıracağım. Ön maya işlemi çok önemlidir. Böylelikle yapmış olduğum Ramazan pidesi içi bol gözenekli ve de çok lezzetli olacaktır. Mutlaka bu ön maya işlemini yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer vaktiniz yoksa doğrudan hemen pidenizi de yapabilirsiniz. Evet, artık ön mayayı hazırladım. Şimdi üstüne bir poşet geçirip yaklaşık olarak 2 saat boyunca bu mayayı dinlendireceğim. Ve aradan toplamda 2 saat geçti. Şimdi artık hamuru yoğurmaya başlayacağım. Hemen suyu ilave ediyorum. Toplamda 1,5 bardak buz gibi soğuk su ilavesi yaptım. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1,5 çay kaşığı tuz ve yaş maya ilavesi yapıyorum. Burada yarım yaş maya var. Çok fazla gelecek bu. Görmüş olduğunuz gibi yarımdan birazcık az ayırdım. Yani toplamda 15 gram kadar yaş maya kullandım. Ve şimdi un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4 su bardağı dolusu un kullandım. Unu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde birden vermiyorum. Yavaş yavaş veriyorum. Yani öncelikle su ve unu karıyorum. Ardından da hemen yoğurmaya başlayacağım. Toplamda 4 su bardağı un ilavesini yaptıktan sonra şimdi hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ramazan pidesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulmasıdır. Kasenin içerisinde ortalama 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra şimdi vurma tekniğiyle hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca bu şekilde yoğuracağım. Bu işlem aslında çok basit ama ben bu şekilde yoğurmak istemiyorum. Kasenin içerisinde yoğurmaya devam edeceğim diyorsanız da o şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay oluyor ve hamur daha da çabuk kıvama geliyor. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Ne kadar güzel yoğrulursa o kadar lezzetli bir Ramazan pidesi olacaktır. Hamur yaklaşık olarak 5 dakika boyunca vurarak yoğurdum. Biraz da böyle elimle yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı tam istediğim gibi birazcık yumuşak olması gerekiyor. Ele yapışması gerekiyor. Bu önemlidir. Çünkü sert bir kıvamlı bir hamurla Ramazan pidesi yaparsanız lezzetli olmayacaktır. Pide hamuru artık hazır. Üstüne şimdi bir poşet geçirip yaklaşık olarak 20 dakika boyunca ortam sıcaklığında dinlendireceğim. Ama lütfen poşet geçirelim. Çünkü poşet sayesinde hamurun nemi artacaktır. Önemli. Ve aradan 20 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir kıvam aldı. Poşet sayesinde de çok güzel bir şekilde nemlendi. 20 dakika veya 25 dakika fark etmez. Bu kadar dinlenmesi yeterlidir. Şimdi ellerimle bir beze haline getiriyorum.
Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin tam ortasına yerleştirdim. Ve tekrardan bu tepsiye bir poşet geçirip toplamda 50 dakika boyunca bu hamuru dinlendireceğim. Hamur dinlenirken ben de şimdi hemen Ramazan pidesinin şifasını hazırlıyorum. Bu çok önemlidir. Bir kaseye yarım yemek kaşığı un aldım ve hemen kaynar su ilavesi yapıyorum. Toplamda 5 yemek kaşığı kaynar su ilavesi yaptım ama kaynar suyu birden vermedim. Bir taraftan elimle karıştırdım. Diğer taraftan da yavaş yavaş fokur fokur kaynayan 5 yemek kaşığı dolusu kaynar su ilavesi yaptım. Bu işlemleri yavaş yavaş yaptığım için görmüş olduğunuz gibi un ve su kesinlikle topaklanma olmadı. Şimdi bu kasenin içerisinde de toplamda yarım yumurta sarısı var ve yavaş yavaş hazırlamış olduğum şifayı içine veriyorum ama lütfen azar azar verelim öncelikle çünkü yumurta sarıları pişmemesi gerekiyor. Yavaş yavaş verdim ve sürekli de karıştırdım. Biraz sonra göreceksiniz kesinlikle yumurta sarıları pişmeyecektir. Evet, görmüş olduğunuz gibi kesinlikle yumurta sarıları pişmedi. Çünkü yavaş yavaş verdim ve hızlıca karıştırmaya devam ettim. Böylelikle de şifasını da hazırlamış oldum. Ve aradan toplamda 50 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi bu işlem çok önemlidir. Tırnak atmadan önce hamuru birazcık genişletmem gerekiyor. Ardından da tırnak atacağım. Ellerimi birazcık hazırlamış olduğum şifa ile ıslatıyorum ve görmüş olduğunuz gibi tepsinin birazcık büyüklüğüne yakın hamuru açtım. Buradaki tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. İsterseniz daha da ince açabilirsiniz. Ellerine hafif bası uygulayarak görmüş olduğunuz gibi hamuru birazcık genişlettim ve şimdi hemen tırnak atıyorum. Şifanın hepsini de sürdüm. Lütfen bu tırnak atarken iyice bastırın ellerinizi. Bu tırnaklar kaybolmasın, önemlidir. İyice bastırdım ve görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla tırnakları atıyorum. Tırnak atma işlemi sona erdikten sonra sadece 15 dakika boyunca bu hamuru tepsi mayası için dinlendireceğim. Aradan toplamda 15 dakika geçti ve tepsi mayası sona erdi. Ben fırında açtım. Şu anda ısınıyor. 235 dereceye aldım fırını. Mutlaka fırının ısınmış olması gerekiyor önden. Ve şimdi kontrol ediyorum. Tırnak attığım yerler kaybolduysa tekrardan üstünden geçebilirsiniz. Ve şimdi bol miktarda susam ve çörek otu serpiştireceğim. Tepsiyi hemen fırına veriyorum. 235 derecelik fırın ayarında toplamda 25 dakika veya 35 dakikanın arasında pişecektir. Ve aradan toplamda 28 dakika geçti. 235 derecelik fırın ayarında toplamda 28 dakikanın içerisinde pişti. Lütfen kontrollü olalım. Şu anda yüzeyi oldukça sert, bir 5 dakika sonra yumuşacık olacaktır. Aradan 5 dakika geçti ve hemen ben sizlere içini göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şöyle içini gösteriyorum size. Ön maya işlemi yaptığımız için görmüş olduğunuz gibi pidenin içi de böyle göz göz oldu. Bu pide hamurunda buz gibi soğuk su kullanmamız gerçekten de çok önemli. Lütfen buzluktan aldığımız suyu, buz gibi suyu kullanalım. Hatta buz ile bile yoğurabilirsiniz ancak buz ile yoğurmak sizi zorlayacaktır. O yüzden mutlaka suyun soğukluğuna önem verelim. Böyle muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Tarifime ve tekniğime çok güveniyorum. Size asla bu ölçüler yanıltmayacaktır. Açıklama kısmına bu malzemelerin ve yapılışını da tek tek yazacağım.
Tekniğime ve ölçülerime çok güveniyorum. Sizi asla yanıltmayacak. Gerçekten de muhteşem bir Ramazan pidesi tarifidir. Açıklamalar kısmına hepsini tek tek yazacağım. Sadece benim vermiş olduğum püf noktalara ve ölçülere uymanız yeterli olacaktır. Eminim herkes böyle sonuçlar elde edecektir. Sizlere lezzet garantisi her zaman olduğu gibi veriyorum. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım Ramazan pidesi tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.